Mutfağımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün akşam için nefis bir çorba tarifim var sizlere. Küçükten büyüğe hepimizin severek yediği mercimek çorbasını hazırlayacağız. Rengi böyle sapsarı, lezzeti ise şahane. Buyurun hep beraber yapımına geçelim. İlk olarak malzeme listesini vermek istiyorum. Şimdi elimde 1,5 su bardağı kırmızı mercimeğim var. 1,5 yemek kaşığı da unumuz var. Yani mercimekle aynı oranda olması gerekiyor. 1 adet defne yaprağı, 1 tane havucumuz, 1 tane soğan ve 1 tane de patatesimiz var. Baharat olarak 1 tatlı kaşığı tuz, yarım tatlı kaşığı dolusu zerdeçal ve böyle sadece çay kaşığının ucuyla da zencefilimiz var. İlk olarak mercimekleri güzelce yıkamakla işe başlayacağız. Mercimeği yıkadıktan hemen sonra soğanı doğramaya geçiyorum. İnce bir şekilde doğrayacağız. Buradaki yani daha doğrusu mercimekteki en önemli püf nokta arkadaşlar tamamen suyu berraklaşana kadar yıkamak. Eğer böyle nişastası kalırsa üzerinde böyle köpükler oluşacaktır mercimek pişerken. O da hoş bir görüntü vermiyor. Bu nedenle tamamen suyu berraklaşana kadar yıkamaya devam edelim. Soğanın ardından hemen havucu da bakın halka şeklinde ince ince doğruyorum. Patatesi de yine aynı şekilde ince ince doğruyorum. Burada ben orta boy havuç, orta boy patates kullandım. Soğanı da aynı şekilde. Doğradıktan sonra artık çorbamın yapımına geçiyorum. Şimdi tenceremin içerisine böyle 4-5 yemek kaşığı kadar zeytinyağı döküyorum. Zeytinyağı kesinlikle şart değil, sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Üzerine de hemen soğanları bırakıyorum ve kavurmaya geçiyorum. Soğanları çok fazla değil, böyle 3-4 dakika kadar kavuruyorum. Hemen ardından da havuçları ilave ediyorum. Havuçlarla birlikte de yine böyle bir 3-4 dakika daha kavurmaya devam edeceğim. Neden önce patatesi koymadınız derseniz eğer, ben havucun da kendi rengini vermesini istiyorum. Bu nedenle ilk önce havucu koydum. Bir tane defne yaprağı bıraktım havuçla beraber. Böyle kavurmaya devam ediyorum. Kavururken arada böyle karıştıralım ki dibi de tutmasın. Evet, şimdi patatesleri ilave ediyorum. Patateslerle beraber de 2-3 dakika daha kavuracağım. Lezzetini artırmak için üzerine böyle 1 dolu yemek kaşığı da tereyağı bırakıyorum ve tereyağı eriyene kadar kavurmaya devam ediyoruz. Erir erimez üzerine de unu ilave edeceğim. Yalnız unu ilave ettikten sonra çok fazla böyle karıştırmayacağız arkadaşlar. Çok hızlı bir şekilde yani böyle 30-40 saniye kadar diyeyim sizlere. Kavurma işlemini yapıyorum ve hemen ardından da üzerine su ilave edeceğim. Karıştırmaya çünkü devam ederseniz tencereye yapışıyor un. Evet, 1,5 litrede sıcak suyum vardı. Onun üzerine bırakıyorum. Suyu dökerken bir yandan da karıştırmaya devam ediyorum. Mercimeği de üzerine bırakıyorum. Tekrar karıştırıyorum. Tuzu ve zerdeçalı da bırakıyorum. Dediğim gibi zerdeçal çorbamızın böyle sapsarı olmasını sağlayacak. Ve zencefilimiz. İsterseniz miktarını artırabilirsiniz zencefilin. Ama o zaman rengi böyle sapsarı olmayacaktır. Zencefilin kendi rengine yakın bir renk olacaktır. Şimdi çorbamızı kaynamaya bırakıyorum. Yaklaşık olarak 30-40 dakika kadar sebzeler yumuşayacak içerisinde. Mercimek pişmiş olacak süre sonunda. Kaynarken ara ara da karıştırmayı ihmal etmeyelim. Bakın 30-35 dakikanın sonunda artık kıvam aldı. Mercimekler yumuşadı iyice. Sebzeler de pişti bu süre sonunda. Şimdi ocağımın altını kapatacağım ve blenderdan geçireceğim. Tabi öncesinde defne yaprağının içerisinden alalım. Oldu ki unuttunuz, çorbanızın tadı kötü mü olacak? Hayır, benim de başıma geldi. Çok da güzel bir lezzeti oluyor. Hemen şöyle kıvamını size daha tenceredeyken göstermek istiyorum. Yoğunluğu çok güzel oldu. Ama tabii ki kıvamını sizler kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Baktınız ki çok yoğun, biraz daha su ilavesi yapabilirsiniz.
Çorbamı alıyorum ve üzerine gezdireceğim sosu hazırlıyorum. Şimdi tavamın içerisine 1 yemek kaşığı tereyağı ve 1 yemek kaşığı da zeytinyağı bıraktım. 1 çay kaşığı da toz biber, isterseniz pul biber de kullanabilirsiniz. Ocağa alıyorum. Tereyağı erisin, böyle köpürsün. Daha sonra isterseniz servis sırasında tek tek tabaklara gezdirirsiniz ya da direkt tencerenin üzerine aktarıp da bu şekilde de servis edebilirsiniz. Çorbamız kaç kişilik diyecek olursanız eğer 15 kişiye rahat rahat yetiyor. Evet, kıvamı gördüğünüz gibi hemen kasemin içerisine aktarıyorum. Biz çok sevdik. İnşallah deneyecek olan sizler de memnun kalırsınız. Evet, rengi sapsarı, lezzeti de ilk başta dediğim gibi şahaneydi. Şimdiden deneyecek olanlara kolay gelsin, afiyet olsun. Eğer varsa yapmamı istediğiniz bir tarif yorum kısmına yazarsanız en kısa zamanda yapıp paylaşmaktan mutluluk duyarım. Bir diğer videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.